1982 yılının Şubat ayında, insanlık onuruna karşı işlenen büyük bir suçun gölgesinde, Suriye'nin Hama şehrinde tarihe kara bir leke olarak kazınan bir katliam yaşandı. Hafız Esed liderliğindeki rejim, masum kadınları, çocukları ve yaşlıları dahi hedef alarak binlerce insanı katletti. Bu katliam sadece Hama'yı değil, insanlığın vicdanını da derinden yaraladı. Ancak o sessizlik ve karanlık içinde bir ışık belirdi. Bu ışık, vicdanıyla tarih yazan bir adamın cesur hikayesiydi. Genç bir pilot, Ragid Ahmet Al-Tatari. Şimdi o cesaretin yankılarını ve insanlık adına alınmış büyük bir kararın hikayesini dinleyeceğiz. ...1982 yılının Şubat ayında Suriye tarihinin en kanlı sayfalarından biri yazıldı. Hafız Esed'in liderliğindeki Baas rejimi, Hama şehrini kuşatarak tarihte eşine az rastlanır bir katliama imza attı. Bu olay, yalnızca rejime karşı isyan edenleri değil, tüm bir şehri hedef alıyordu. Tanklar ve savaş uçaklarıyla desteklenen saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahi ayrım gözetmeksizin öldürüldü. Rejim güçleri, binlerce insanı canlı canlı toprağa gömdü, camileri ve evleri yerle bir etti. Resmi olmayan rakamlara göre Hama'da 20.000'den fazla insan katledildi. O günlerin tanıkları, bombaların durmaksızın yağdığı sokakları ve cesetlerle dolu meydanları anlatırken hala titriyor. Bu katliam, bir halkın sesini tamamen susturmayı amaçlıyordu. Ancak bu sessizlik içinde bir ses yükseldi. Genç bir pilotun vicdanı, Hama'nın çığlığına cevap verdi. 27 yaşındaki Ragid Ahmet Al-Tatari, Suriye Hava Kuvvetleri'nde parlak bir kariyerin eşiğindeydi. Ancak kendisine verilen emir, bu kariyerin sona ereceği noktayı işaret ediyordu. Tatari'ye, Hama'nın üzerine ölüm yağdırması emredilmişti. O an, Tatari'nin zihninde bir fırtına koptu. Rejimin emrini yerine getirebilirdi. Ancak bunun masum insanların hayatına mal olacağını biliyordu. Bombaların hedefi olacak olanlar, kadınlar, çocuklar ve masum sivillerdi. Vicdanıyla görevi arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Tatari'nin cevabı netti. Hayır. Bu hayır, yalnızca bir emir karşıtlığı değildi. Bu, insanlık onuru adına bir başkaldırıydı. Tatari, bu emri reddederek, rejimin planlarını bir kişi bile olsa engellemeye karar verdi. Bu kararın bedelini biliyordu. Özgürlüğünden vazgeçecek, belki de hayatını kaybedecekti. Ama o, insanlık değerlerini savunmayı seçti. Kararının hemen ardından Tatari tutuklandı ve askeri bir mahkemede yargılandı. Mahkeme, onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Rejimin gözünde Tatari bir hain, halkın gözünde ise bir kahramandı. Tatari, ömrünün en verimli yıllarını Suriye'nin en korkunç hapishanelerinden biri olan Saydnaya cezaevinde geçirdi. Burada fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldı. Elektrik işkencesi, izolasyon hücreleri ve aç bırakılma gibi yöntemlerle onu teslim almaya çalıştılar. Ancak Tatari, vicdanından asla taviz vermedi. İşkence altında bile Hama'nın enkazı altında kalan masumları düşünerek direnmeye devam etti. Bu direniş, diğer mahkumlar arasında da bir umut ışığı oldu. Sessiz bir kahraman olarak Tatari, rejime karşı en güçlü başkaldırılardan birinin sembolü haline geldi. Onun hikayesi, hapishane duvarlarını aştı. Halk arasında onun cesareti dilden dile anlatılmaya başlandı. O, rejimin susturmaya çalıştığı bir vicdanın, zincirlenemeyen bir sesi olmuştu. 2023 yılında, Suriye'deki siyasi baskılar ve uluslararası insan hakları kampanyaları sonucunda Tatari serbest bırakıldı. Özgür kaldığında, hayatının büyük bir kısmını dört duvar arasında geçirmiş bir adam olarak dışarı çıktı. Artık 70 yaşındaydı ama gözlerindeki ışık ve cesaret hala ilk günkü kadar güçlüydü. Tatari'nin serbest bırakılması yalnızca ailesi için değil, tüm Suriye halkı için bir umut kaynağı oldu. O, baskıya karşı duran bir direnişin simgesiydi. Rejim tarafından unutulmaya çalışılan Hama'nın çığlığı, onun hikayesiyle yeniden yankılandı. Ragid Ahmet Al-Tatari'nin hikayesi, yalnızca Suriye için değil, tüm dünya için bir ders niteliğinde.
O, insanlık onuru adına risk almanın ve adaletsizliğe karşı direnmenin ne anlama geldiğini gösterdi. Bugün Hama'nın yıkıntıları, onun cesur duruşunun sessiz tanıkları olmaya devam ediyor. Adaletin yolu çoğu zaman zorludur ve bedeli ağırdır. Ama bazen bir insanın cesareti, tarih boyunca yankılanan bir ders haline gelir. Ragid Ahmet Al-Tatari, yalnızca bir pilot değildi. O, insanlık onurunun ve vicdanın sembolü oldu. Hama'nın çığlıklarını susturmak isteyenlere karşı sessiz ama güçlü bir direniş sergiledi. Bugün Hama'nın yıkıntıları onun cesur duruşunu fısıldıyor ve hikayesi, adaletsizliğe karşı durmanın ne anlama geldiğini tüm dünyaya hatırlatıyor. Adalet, Ragid Ahmet Al-Tatari'nin cesur kararıyla bir kez daha tarih boyunca yankılandı. Ve bu yankı, insanlık onurunu savunmayı seçenlerin sesi olarak yaşamaya devam edecek.